Horrorbox TV'den herkese merhaba. Horror Friend köşemizde yine çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili saat tutkunu dostum Mert Alaman. Merhaba. Mert hoş geldin, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Horror Friend köşemize devam ediyoruz. Ara Evet. vermeden elimizden geldiğince uzun zamandır seni konuk etmeyi planlıyorduk. Ancak şimdi kısmet oldu. Tekrar hoş geldin diyelim. Geç olsun, güç olmasın. Aynen öyle. Özellikle bu zamanlarda. Aynen. Peki Mert, hemen saate geçelim o zaman. Senin için Breitling seçtim. Özellikle Evet. bir Breitling seçtim. Çünkü seni tanıyorum, koleksiyonunu tanıyorum. Koleksiyondaki saatleri, önceden ne vardı, kafanda ne alma planları var, bunları biliyorum. Kullanmadığın, tecrübe etmediğin bir marka ve model olsun istedim. Ve Breitling Chronomat'la beraberiz. Evet, Breitling gerçekten de benim şu ana kadar koleksiyonumda olmayan, bilmediğim bir model. Bilmediğim demeyeceğim. Aslında Breitling deyince aklıma ilk gelen şey 2005'lerden sonra John Travolta'nın reklamları. Değil mi? Evet. Pilot olduğu için O kendisi. Navi Timer'la olan Doğru. reklam kampanyaları ve nedense Breitling deyince aklıma hep benim böyle bir enstrüman, tool watch şeklinde Kesinlikle, bir saat markası geliyor. O yüzden bu kronomatı da verdiğinizde ve ben takıp deneyimlediğimde gördüğüm şey gerçekten de tam bir tool watch olması. Her ne kadar bu bir havacı saati olmasa da bir tool watch olarak bana kendini hissettirdi. Zaten John Travolta'nın oynadığı reklamlar deyince aklıma geldi. Breitling'in sloganı da Instruments for Professionals'dı. O şekilde Öyle hatırlıyorum. mi? Onu bilmiyorum ben de. Tool Watch konseptine de aslında gayet uygun bir çizgi seçmişler kendilerine. Özellikle George Kern bayrağı devraldıktan sonra Breitling'in ürün gamı bir hayli gelişti ve yenilendi. Evet, Breitling zaten dediğim gibi yani tam bir tool watch ve şu an benim taktığım bu Chronomat modeli de 42 mm olarak geçiyor. Evet. Fakat sen de biliyorsun ben büyük saat takmayı seven biriyim. Gerek 45 mm gerek Panerai'de 47 mm saatlerim var. Bunu ilk taktığımda 42 mm olarak bileğimde bana hissettirdiği şey gerçekten saatin büyük ve kendini belli eden, hatta yani 45 milim gibi hissettirdiği Anladım. bir saat oldu. Ve ağırlığı tabii. Özellikle ağırlığı da saat bilekte kendine ben buradayım diyor. Peki yani büyük ve ağır bir model olduğunu ben de biliyorum. Ben Horrorbox'ta bunun çelik altın ve slate yani metalik gri kadranlı versiyonunun incelemesini yapmıştım. Çok hoşuma gitmişti kronomat, özellikle bilezik açısından. Breitling Chronomat gerçekten büyük bir saat, ağır da bir saat. Senin kullanım konusundaki konforla alakalı söyleyeceklerin ne olabilir? Memnun kaldın mı saatten? Saatten memnun kaldım. Tek saatim olsaydı bu saati tercih etmezdim. Fakat bir tane normal bir saatim, yani de dress watch dediğimiz deri kayışlı ve daha hafif bir saatim olup da yanına ikinci bir saat seçeneği olarak düşünseydim kesinlikle Breitling Chronomat'ı düşünürdüm. Saatin bilekte hissettirdiği şey ve kendini belli etmesi benim çok hoşuma gitti. Saatin bileziğinin yanında beğendiğim başka bir iki özellik daha var. Özellikle takvim kısmını en başta mantıksız bulmuştum. Çünkü alt tarafa siyahın üstüne siyah şeklinde koymuşlar. Fakat daha sonradan düşününce aslında takvimin bu kadar göze batmaması ve kadranın bütünlüğünü bozmaması açısından çok mantıklı bir hareket olduğunu düşündüm. O yüzden bence takvimin yeri ve siyah olması çok başarılı. Bir başka özellik de kubbe şeklinde olan soğan tasarımlı, hani onion dediğimiz kurma kolu. Bu kurma kolu da gerçekten kendini belli eden, hani zamanında pilotların kullandığı bir tasarıma sahip olan kurma kolu. Bu iki şeyi de ayrıyetten çok beğendim. Ağırlık olarak da dediğim gibi bu ağırlığın zaten kaynaklandığı şey bileziğin kendisinden oluyor. Bilezik, bu arada bileziğe gelirsek de bileziğin ya saatte en çok neyi sevdin dersen en çok sevdiğim şey bileziği oldu. Ben de aynı bileziğindeki bu yuvarlak mermi tipi geçişler ve onun çok güzel bir şekilde işlenmesi, hiçbir şekilde mesela kıl tüy çekme durumları olmuyor. Son derece konforlu. Son derece konforlu. Tabii bunda ne değiştirebilirsin diye sorsaydın bana. Soracaktın. Şimdi söyleyeyim ben. Bilezikteki bu mat kısımların arasına koydukları parlak detaylar benim pek hoşuma gitmedi açıkçası. Aynı şey Omega'nın Speedmaster modelinde de vardı. Onun kayışında da mat çok güzel gidiyor fakat ortalarından iki tane böyle parlak detay geçirmişler. Ben genelde mat olarak ya da parlak olarak tek tip olmasını çok seviyorum. Ama bu benim kişisel görüşüm. Bunu bu şekilde gösterdiğim kişiler de gerçekten çok beğendiler. Diyebileceğim şey o. Peki yani genel itibariyle senin kullanımına uygun muydu? Kıyafetlerin açısından, genelde gün içinde bulunduğun ortamlardan öyle bir örnek vermek istersek.
Bu saat tabii dediğim gibi bir tool watch ve spor ağırlıklı bir saat. Anladım. Fakat şu anda gördüğünüz gibi ben bir iş ortamındayım ve iş kıyafetiylenim ve gayet de ceketle ve gömlekle de güzel kullanılabiliyor. Ben gayet memnun kaldım. Senin dediğin kadran renklerine gelince diğer kadran renklerine ben internetten baktım tabii haliyle. Evet. Fakat bu kadran rengi özellikle copper diye geçiyor ki bildiğin gibi somon kadran renkleri çok revaçta. Evet. Bu da Doğru, hani çok bazı popüler. insanlar somondan karıştırabiliyor. Fakat zaten kendi içeriğinde de bakır olarak geçiyor bu. Doğru. Ki bakırın bence bu saate kattığı hava o mekanik, endüstriyel dediğimiz havayı çok güzel pekiştirmiş. Bu asla bir somon kadran değil. Bu bir bakır kadran ve saatin tool watch olma şeyini çok güzel pekiştirmiş bence. Anladım. Ben kronometre seçerken özellikle bu son modelini hem modern hem de retro, vintage detaylar da içeren bir saat olmasına dikkat etmiştim. Aslında buradaki en büyük retro detay da biraz önce konuştuğumuz bilezik. Evet. Buradan yola çıkarak senin de daha önce Breitling kullanmadığını hesaba katarsak Mert Alaman'ın koleksiyonu için güzel bir giriş Breitling'i olur muydu bu saat? Valla giriş Breitling'e olmazdı herhalde çünkü fiyatı giriş için birazcık bence yüksek. Hani saat meraklısı dostlar hani fiyatına bakarlarsa fiyatı giriş için yüksek. Fakat ben eğer bir Breitling almak isteseydim ki seneler önce zaten gözüme bir tane kestirmiştim. Breitling'in Avenger serisinden Seawolf diye bir modeli vardı. İçi sarı olan. O zamanlarda böyle içi renkli, kadranı renkli saatler pek üretilmiyordu ve ben bunu ilk gördüğümde böyle vitrinde ve internette İnanılmaz değişik, güzel, kendini belli eden. Zaten bileziği de kauçuk bilezik yoktu. Kauçuk kayış vardı. Saati taktığımda da o hafiflik, saat yine kendini belli ediyor. 45 milimetre. Ben eğer giriş seviyesi bir Breitling almak isteseydim kesinlikle Avenger modelini alırdım. Ama tabii ki giriş değil de orta seviye yani orta üst hatta diyebileceğimiz spor amaçlı işte tool watch yani her şeyi yapayım ben bundan denize de gireyim işte sporumu yapayım. Dress watch olarak da kullanayım. Tek saat olarak da bunu tercih eden insanlar bence kesinlikle olacaktır. Çünkü herkes deri kayış, dress watch tercih etmiyor. O yüzden ben saati çok beğendim. Bence koleksiyonda olması gereken markalardan biri diyeyim. Bilezikteki parlak kısımlardan bahsetmiştin. Copper tone kadrandan da memnun olduğunu varsayarak saatte başka değiştirmek istediğin bir şey olur muydu? Açıkçası saatte başka değiştirmek istediğim hiçbir şey olmazdı. Sadece dediğim gibi birazcık daha belki hafif olabilirdi ve birazcık daha ince olsun diyeceğim. Fakat bunun in-house mekanizmasının çok komplike olduğu ve o da mekanizmanın saati kalınlaştırdığı düşünülürse pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Belki kayışı bunun integrated bracelet yanılmıyorsam değiştirilebilseydi şayet. Hani ne bileyim bir kauçuk güzel bir kayışla değiştirilebilseydi bence saat çok daha çok amaçlı kullanıma uygun hale gelirdi. Daha versatil bir hale. Daha versatil bir hale gelebilirdi ki bence Breitling bu modelinde ileride o versatiliteyi sağlarsa çok daha eminim tutacaktır diye düşünüyorum ben. Okey. Peki Mert çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığın için. Geç de olsa seni de Horrorfriend'de konuk etmiş olduk Breitling Chronomat'la. Horrorfriend ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biraz tabii dönem itibariyle zorlansak da yine de değerli konuklarımızı ayarlamaya devam ediyoruz. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki modelde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.